Merhaba hanımlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bu videoda 1-2 yaşa uygun bir kız çocuk jilesi çalışacağız. Jilemin tasarımı Instagram'da Safiş'in Örgüleri isimli bir sayfaya ait. Kendisinden izin aldım. Anlatmak için, izin verdiği için, bizlerle, benimle ve sizinle paylaştığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca ben sipariş yapmadığım için eğer jileden sipariş vermek isterseniz Safiş'in Örgüleri isimli sayfasından kendisine sipariş verebilirsiniz. Jileyi değişik şekillerde de çalışmış arkadaşımız. Popcornlu, kelebekli veya diğer şekillerde. Hepsine de bakmanızı isterim. Sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Jilemiz söylediğim gibi 1-2 yaş büyüklüğüne uygun. Arkadaşımın sayfasında daha küçük olanların resimleri de var. Ben birazcık büyüttüm. Jilemde kullandığım malzemelerimde Kartopu Baby One beyaz ip kullandım. Süslemek için de diğer örgülerimden kalan Himalaya Mercan Sport iplerimden çiçeklerini yaptım. Ön kısmı ördükten sonra 2 parça halinde örülüyor jilemiz. Ön kısmı ördükten sonra arka kısmı da aynı sayıda ve ilmekte başladım. Ön kısma, bu kısma 2 tane ilik yeri açtım. Arka kısımdan da askılarını yaparak ön kısma ilerledim arkadaşlar. 2 parçayı bitirdikten sonra yan dikişlerini yaptım jilenin. Sonra da çiçeklerini yaptım. Çiçeklerimiz ön ve arkaya bu şekilde dikiliyor. Arkadaşımız da Safiş'in örgülerde bu şekilde dikmiş. Ben çok beğenerek ördüm. Çiçekleri yapması da zevkli. Diğer malzemelerimizde çiçeklerimizi yapmak için tığa ihtiyacımız olacak. Dikmek için iğnelerimiz ve iplerimiz, makasımız ve örmesi de çok kolay, zevkli bir örgü. Bittiği zaman da çok şirin bir şekilde bu şekilde tamamlandı. Şiş numarasını ve diğer bilgilerini örgü ilerledikçe verdim arkadaşlar. Ayrıca haroşa sıra ve santimle de ölçü vermeye çalıştım. Daha küçüklerini veya büyüğünü örmek isterseniz de yorumlarda yardımcı olacağım size. Şimdiden örmek isteyen tüm arkadaşlara kolay gelsin. Hep birlikte başlıyoruz. Jilemize başlıyoruz arkadaşlar. Jilemiz için 1,5 yumak beyaz ipimiz var. Beyaz ipli zemin öreceğiz. Süslemek için de yeşil ve pembe renkli iplerim var. Bu iki ipim markaları, bu iplerimin diğer örgülerimden kalan iplerimden. Her ikisi de Himalaya Mercan Sport marka. Siz de evlerinizde kalan herhangi uygun renklerle süslemeyi yapabilirsiniz. Diğer malzememizde 2 tane ince düğmemiz var. Jilemizin omuzuna dikmek için. Beyaz ipimizin markası da Kartopu Baby One marka. 100 gram, 250 metre, anti peeling bir ip. Beyaz olduğu için renk no çok da önemli değil ama bu şekilde yine renk no'da K010. Yarım olan yumağım, ilmeklerimi attım bu yumaktan. Şişimde 3,5 numara arkadaşlar, ben misinalı şiş kullanıyorum ama eğer isterseniz düz şişle de örebilirsiniz. Şiş numaramı yazıyla da gösteriyorum. 3,5 milim. Şişimize 78 ilmek atarak başlayacağız. İlmeklerimi atıp hazırladım ben. 78 tane ilmeğim var şişimde. 78 ilmekle 4 çizgi haroşa öreceğiz. İlmekleri haroşa örgüyü isterseniz düz ilmekle, isterseniz ters ilmekle örebilirsiniz. Ben genelde daha düzgün olduğu için ters ilmekle haroşa örüyorum. Başlıyorum şimdi. İlmekleri attıktan sonra ilk sırayı yapıyorum. Her iki yüzden de ters örerek 4 çizgi haroşayı tamamlayacağım. Daha sonra
tarife devam edeceğiz. Jilemizi alttan başlıyoruz arkadaşlar. Bu kısım alt kısmı. 4 çizgi haroşayı tamamladık arkadaşlar. Düz yüz bu kısım. 1, 2, 3, 4 çizgi. Ters yüzde ise 1, 2, 3, 4. 5. çizgide şişimde. Düz yüz için bir tane ayraç takıyorum. Örgümüzün genişliğini de bu şekilde mezurayla ölçtüğümde 31 santim arkadaşlar. Şimdi haroşa örgüyü bırakıyoruz. Düz yüzde düz, ters yüzde ters örgüyle devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra tüm ilmeklerimi düz yüzde düz örmeye başlıyorum. On sıra örgü öreceğim. 10 sıra örgüden sonra sağ ve sol yönden ilmeklerimizi eksiltmeye başlayacağız. 10 sıra örgüyü tamamlıyorum. Daha sonra kesmeleri tarif edeceğim. On sırayı sayarken arkadaşlar düz yüzden ve ters yüzden ördüğüm sırayı sayacağım. 10 sıra örgüyü tamamlayıp devam edeceğiz. 10 sıra örgüyü tamamladım arkadaşlar. Düz yüzümüz, ters yüzümüz. Ters yüzden şu şekilde sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 çizgi haroşa çizginin sıraları. Daha sonra ters örgüyü saymak daha kolay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. sırada şişimde. Şimdi ilk kesmemizi yapacağız. Kesmeden önce yine örgümün yüksekliğini santim olarak ölçüyorum. 5 santim. 5 santimde ilk kesmeyi yapacağız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra ikinci ilmeğimi de düz örüyorum. Kenar ilmeğime şişimi takıyorum. Sol yöndeki şişime ve ikinci ilmeği kenar ilmeğimin içinden kaydırarak ilmeğimi bu şekilde kestim. 78 ilmeğimiz vardı. Bir tane sağ yönden, bir tane sol yönden keseceğiz ve 76 ilmeğimiz kalacak. 11. sırada 11. düz sırada ilk ilmeğimizi kestik. Sırayı devam ediyorum. Sol yönde bu kısımdaki kesmeyi de tarif edeceğim. 11. sırada sol yönde ilerliyoruz. Sırayı bu şekilde örüyoruz. Son ilmeğimi ördüm, kenar ilmeğimi taktım. Ters yüze döndük örgünün. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bir tane ters ilmek örüyorum. İpimi biraz yerleştireceğim. Şişimizde yine 2 ilmek var. Ters yüzde kenar ilmeğine taktık şişimizi ve diğer ilmeği içinden kaydırdık. Örgümüzde 76 ilmeğimiz kaldı. Bu şekilde devam edeceğiz. Yine bu kestiğim sırayla birlikte 10 sıra olduğunda, yani bu düz yüz ve ters yüzden ördüğüm sıradan sonra 8 sıra daha örüp yine sağ ve sol yönden 2 ilmek daha keseceğim. Devam edip sıraları tamamlıyorum.
İkinci kesimi de tarif edeceğim arkadaşlar. İkinci 10 sıra örgüyü de tamamladım arkadaşlar. Düz örgü bölümü şimdi 20 sıra oldu. Tekrar kesme yapacağız. Yine kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bir tane düz ilmek örüyorum. İkinci ilmeği kenar ilmeğinin içinden kaydırıyorum. Devam edip ilmeklerimi düz örüyorum. 76 ilmeğimiz 74 ilmeğe düşecek. Bir tane de sol yönden keseceğim. Bu şekilde devam edeceğim. 10 sıra olduğunda yine bu düz sıradan ve ters sıradan sonra 8 sıra daha örüp 10 sıra yapınca yine her iki yönden birer ilmek daha keseceğim. Bu şekilde yeterli uzunluğa gelene kadar düz yüzde düz, ters yüzde ters örgüye devam ediyoruz. Yeterli uzunluğa geldiğimde santim olarak ve kaç tane ilmek kestiğimi ölçü söyleyeceğim arkadaşlar. Devam edip yeterli uzunluğa gelene kadar örüyorum. Sol yönde de ilmeğinizi kesmeyi unutmayın. Jilemizde ilerledim arkadaşlar. Beden kısmında bu kadar örgü yeterli. Şimdi mezura ile ve sıraları sayarak ölçü vereceğim. Sıralarımızı sayıyoruz. İlk önce ters yüzden sayacağız arkadaşlar. Bu kısımdaki 5 çizgi haroşadan sonra bir sıra örgümüz var. Bu bir sıra örgüden sonra ilmekler ikişer ikişer sıralar, daha sayması kolay olduğu için bir sırayı bırakarak saymaya başlıyorum. Daha sonra üstüne ekleyeceğim bu sırayı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 ve şişimdeki sıra 79. Bu kısımda bıraktığım sırayla birlikte 80 sıra örgü yaptık. 80 sıra örgü yaparken sağ yönden ve sol yönden ilmeklerimizde eksiltmeler yaptık. Onları da sayıyoruz. Şimdi sağ yönden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek kestim. Diğer yönden de 7 ilmek kestim. Aynı şekilde toplamda sağ ve sol yönden 14 ilmek kesmiş olduk. 14 ilmek kesince şişimizde kalan ilmek sayımız 64 ilmek arkadaşlar. Santim olarak da bu şekilde düzeltip çok çekiştirmeden olduğu gibi santimle de ölçeceğim. Örgümüzün yüksekliği 25,5 santim arkadaşlar. Tabii ki el farkı olacaktır. İpiniz, şişiniz ve örgü şekliniz etkileyecektir. Ama yaklaşık ya sırayla ya da mezurayla aynı santimde, aynı sırada ayarlayıp yapabilirsiniz. Şimdi sağ yönden ve sol yönden 12'şer ilmek haroşaya döneceğiz. Orta kısımda kalan ilmeklerimizi yine düz öreceğiz. Bir tane ayraç alıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek sayıp ayracımı takıyorum. Sağ yönde, sol yönden de 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek sayıp bir tane ayraç takıyorum. Başlıyoruz şimdi. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Kalan 11 tane ilmeğimizi haroşa örgüye dönüyoruz.
Düz ilmekle haroşa örenler ters yüzde bu şekilde birinci sırası oluşacaktır. Ben tersle ördüğüm için düz yüzde ilk sıram oluştu. Sayıyorum şimdi, ilmekleri kontrol ediyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane. Ayracı alıyorum ve diğer ilmeklerimi düz örgü örüyorum. Herhangi bir işlem olmadığı için çok da yavaş örmeme gerek yok. Diğer yönü de tarif etmek istiyorum. Siz tabii ki bu kısımlarda önemli yerlerde videoyu ayarlardan yavaşlatıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada hava birazcık sıcak. Yaşadığım il çok sıcak bir il değil ama bu saatlerde oldukça sıcak oluyor. Mevsim yaz olduğu için örgü biraz zor. Nevşehir'de yaşıyorum arkadaşlar. Düz örgüyü tamamladım. Ayracıma kadar geldim. Ayracımı alıyorum ve sol yöndeki 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeği de haroşa örgüye dönüyorum. Kenar ilmeğimizi normal kenar ilmeği olarak öreceğiz. 11 ilmek aslında haroşa örgüye dönülecek. Kenar ilmeği ile birlikte 12 ilmek. Tamamladım düz yüzden sıramı. Bu şekilde devam edip haroşa çizgilerim 4 çizgi olana kadar devam edeceğim. Daha sonra yine anlatıma devam ediyorum. Jilemizde 1, 2, 3, 4 çizgi haroşayı tamamladım. Örgüyü düz yüzden ördüm. İpim sol yönde. Şimdi 6'şar ilmek keseceğiz arkadaşlar. Her iki yönden de 6'şar ilmek kesip düz yüzden bu kısımdaki düz ilmekleri içe doğru eksiltmeler yapacağız. Sol yönde ipimi bırakma sebebim de her iki tarafta da 4 çizgi haroşa olmasını istiyorum. O yüzden ilk kesimi sol yönde ters yüzden yapacağım. İlmeklerinizi isterseniz şişle kesebilirsiniz, isterseniz benim gibi tığla kesebilirsiniz. Başlıyoruz kesmeye. Kenar ilmeğimi ördüm. Devamındaki ilmeği yine haroşa örüyorum. Ördüğüm haroşa ilmeği kenar ilmeğinin içinden kaydırarak ilk kesimimi yaptım. İkinci ilmek, üçüncü ilmek, dördüncü ilmek, 5 ve 6. ilmeği. İlmek kestiğim ilmekle birlikte 1, 2, 3, 4, 5 tane haroşa ilmeğim var. Bu 6 ilmeğimiz bandımız olarak devam edecek. Kalan ilmekleri haroşa örüyorum. Bu kısımda da düz yüzde düz, ters yüzde ters olan örgüdeyiz. İlmeklerimizi ters örüyoruz. Herhangi bir işlem olmadığı için diğer yöne doğru hızlıca öreceğim. Kesmek istemiyorum bu kısımdaki anlatımı. Haroşa ilmeklere geldik.
Kenar ilmeğimizi takıp sırayı tamamladık. Düz yüze dönüyoruz. Yine şişimi bırakıyorum. Tığımla 6 ilmek keseceğim yine. Bu kısımda da düz ilmekle kesimimi yapacağım. Yine haroşa örersem 5. çizgi oluşmuş olur. O yüzden ilmekleri düz örerek kesiyorum. 1. ilmeğim, 2. ilmeğim, 3.'sü, 4, 5 ve 6.'sı. Tamamladık kesimi. Tığımızı bırakıp şişimizi alıyoruz tekrar. Kalan ilmeklerimi düz örgüye kadar haroşa örüyorum. 2, 4, 6 ilmeğimiz bant ilmeği olacak. Şimdi bu düz ilmeklerde her iki yönden kesim yapacağız. İlk kesimi 6 ilmekten sonra 7. ve 8. ilmeği şişime bu şekilde birlikte alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir tanesini kesmiş oldum. Daha sonra ilmeklerimi düz örerek devam edeceğim. Diğer yöne doğru. Yine bu düz ilmeklerimizde bir işlem yok. O yüzden birazcık çok zaman almaması için hızlı öreceğim. Sekiz ilmeğimiz kalana kadar bir işlem yok. Ve sol yönde 2, 4, 6, 8 tane ilmeğimiz var. İlk 2 ilmeği düzelterek keseceğim. Bu şekilde diğer ilmeği üzerine attım. Tekrar bu ilmeğimi tekrar takacağım. Bu şekilde düzelttikten sonra ikisini birlikte düz örüyorum. Sol yönden de bir ilmek kesmiş oldum. Kalan ilmeklerimi 6 ilmeğimi haroşa örüyorum. Ters yüze dönüyorum. Ters yüzde kesmemiz yok arkadaşlar. İlmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Tekrar düz yüze geldiğimde kesmeyi tarif edeceğim arkadaşlar. Ters yüzden sıramı tamamladım. Düz yüzdeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. 6 ilmekten oluşan bandımı haroşa örerek tamamlıyorum. 2, 4, 6. Daha sonra devamındaki 2 ilmeği yine bu şekilde şişime aldım. İkisini birlikte ördüm. Kalan ilmeklerimi devam ediyorum. Diğer yönü çekmeme gerek yok ama örgüye yeni başlayan arkadaşlarım için yine bu kısımdaki ikinci kesmeyi de tarif edeceğim. Yine 8 ilmeğimiz var. Bu ilmekleri düzelteceğim bu şekilde. İlmeği üzerine atıyorum. Daha sonra ikisini birlikte düz örüp bir tanesini kesmiş oluyorum. Kalan 6 ilmeği haroşa örüyorum. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Yüksekliği yeterli olana kadar bu kısımdaki ilmeklerimizde
ön kısım için gerekli ilmek kalana kadar devam ediyorum. Tamamladığımda yine santimle ve haroşa çizgileri sayarak ölçü vereceğim. Ön parçada ilerledim arkadaşlar. Sağ yönde ve sol yönde ilmeklerimi kestim. Haroşa sıraları sayarak ölçü vereceğim. 1 2 3 4 çizgi haroşadan sonra 2 4 6 8 10 11 çizgi daha ördüm. 11 çizgi haroşa ve kesimlerden sonra şişimde kalan ilmek sayısı 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 tane. 30 ilmekle kesimleri tamamladık. Şimdi 2 çizgi haroşa öreceğim. Daha sonra ilik yeri açacağız. 2 çizgi haroşayı örüyorum. İlik yeri tarifiyle devam edeceğim. Kesme yapmıyorum bu sırada. Haroşa çizgilerde 6 ilmek haroşayı ördükten sonra düz ilmekleri de haroşa örerek ilerliyorum. İki çizgi haroşayı tamamladım arkadaşlar. Sıramızı düz yüzden ördük. Ters yüze dönüyoruz. İlik yerinin ilk sırası için işlemi yapacağız. İlik yerlerini ben hep 2 sırada açıyorum. Bu örgümde de bu şekilde yapacağım. Kenar ilmeğimi aldım. Devamında 2 ilmek daha örüyorum. Şişimde 3 ilmek var. 3 ilmekten sonra 4. ve 5. ilmeği şişime alıp ikisini birlikte örerek bir tanesini kestim. Başka işlem yapmıyorum. Devam edip diğer ilmekleri örüyorum. 2 tane ilik yeri açacağız. Bantlarımızda birer tane olmak üzere. Diğer yönde 5 ilmek kalana kadar örüyorum. Bir, iki, üç, dört, 5 tane ilmeğim kaldı. 2 ilmeği şişime alıyorum. Yine ikisini birlikte haroşa örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi devam edip örüp sırayı tamamlıyorum. Tekrar düz yüze dönüyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Devamında 1 2 ilmek daha ördüm. Şişimde yine 3 ilmek var. İkisini birlikte örüp kestiğim ilmeğin hizasındayım. Kestiğim ilmeğin yerine ilik yeri için bir tane ilmek doluyorum ve devam edip diğer ilmeklerimi örüyorum. Sağ yöndeki ilik yerini bu şekilde açmış olduk. Diğer ilik yerine kadar öreceğim. Sol yöndeki şişimde 3 ilmek kaldı ve ikisini birlikte ördüğüm ilmeğin hizasındayım. Yine kestiğim ilmek için bir tane ilmek doluyorum. Daha sonraki 3 ilmeğimi örüyorum. Sol yöndeki ilik yerini de bu şekilde açmış olduk. Örgümü 4 çizgi haroşaya tamamlıyorum. Daha sonra düz yüzden ilmeklerimi kapatacağım.
Ön kısmı tamamladık arkadaşlar. İlmeklerimi kapattım. İlik yerlerim bu şekilde. Şimdi diğer yumağımdan, bu yumaktan az kaldığı için aynı şekilde bir parça başlayacağım. Yine 78 ilmekle arka kısmı başlayacağım ve aynı sayıda, aynı sırada örgü yapacağım. Bu kısma kadar ilik yeri açmadan örüp daha sonra askılarını, arka yüzdeki askıları tarif edeceğim. Aynı şekilde bir parça daha örüyoruz arkadaşlar. Örgümüzde birinci parçadan sonra aynısı gibi ikinci parçamızı da tamamladım arkadaşlar. Ön kısımda 4 çizgi haroşa örerken ilik yerlerini açmıştık. Arka kısımda da askılarımızı öreceğiz. Tamamen aynı ilmekte, aynı sırada olduğu için çekim yapmaya gerek yoktu. Arka kısım bu ikinci olarak ördüğümüz parçamız. 1 2 3 4 çizgi haroşa ördükten sonra ters yüzden ördüm. İpim sağ yönde. Şimdi 2 4 6 7 ilmekten oluşan askımız olacak. 7 ilmek örüp ters yüze döneceğiz. İlk önce sağ yöne askımızı öreceğiz. Daha sonra sol yöne öreceğiz. Sol yöne örerken bu kısımdan ipimizi bağlayıp ortadaki ilmekleri de kapatacağız. Ama ilk önce ipimizi hiç kesmeden sağ yöndeki askımızı tamamlayacağız. Haroşa örgüyle 7 ilmek örüyorum. Kontrol ediyorum. 2 4 6 7 tane ilmek var sağ yöndeki şişime. Diğer ilmekleri şişimde bırakıyorum. Örgünün ters yüzüne dönüyorum. Yine birinci ilmeğimi alıp diğer ilmeklerimi haroşa örüyorum. Son ilmeğimi de ördükten sonra tekrar düz yüze dönüyorum. Yine 7 ilmeğimi örüyorum. Tekrar ters yüze dönüyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Askımız yeterli uzunluğa gelene kadar öreceğim. Tamamladığımda haroşa çizgi ve santim olarak ölçü vereceğim arkadaşlar. Sağ yöndeki askımın sıralarını tamamladım arkadaşlar. Sayıyoruz şimdi. Sıra olarak ölçü vereceğim ilk önce. Bu kısımdaki 4 çizgi haroşadan sonra 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 çizgi haroşa ördüm. Ters yüzden sırayı ördüm. Şimdi düz yüzden ilmeklerimi kapatacağım. Kenar ilmeğimi alıyorum. Daha sonra ilmeklerimi düz örerek kapatıyorum. Bir zincirle sıkıladım. Daha sonra ipimi kesiyorum. Şişimi yerleştireceğim. Şimdi birinci askının bu kısmına, sıramızın hizasına ipimizi bağlayacağız. Tığımla bu şekilde örgü yaptığım sıradan tığımı taktım. Bir tane geçici düğüm atacağım. Daha sonra bu ipimi
gizleyeceğim. İlmeklerimi kapatarak sol yöne doğru ilerleyeceğim arkadaşlar. İlmeğimi kapatmak için bu kısımdan 1 2 3 4 5. çizgi haroşanın ilmeğinden takıyorum. Bir ilmek alıyorum. Açıklık oluşmasını istemiyorum. O yüzden bu şekilde yapacağım. Tekrar gösteriyorum. İpi arka kısma bağladık. 5. çizgi haroşanın kenar ilmeğinin dönüş kısmından tığımızı takıp bir tane ilmek alıyoruz. Devamında diğer ilmeği örerek, düz örerek ilmekleri kapatıyoruz. Gayet düzgün bir şekilde ilmeklerimizin kesilmesi yaptığımız ilmek almayla. Altı ilmek kalana kadar ilmeklerimizi keseceğiz. Bir tane kaldı. Kontrol ediyoruz. 1 2 3 4 5 6. Bir tane de tığımız da var. 7 ilmek tığ bırakıyoruz. Şişimizin diğer ucunu alıp sol yöndeki askımızı da örmeye başlıyoruz. Çeviriyorum. Ters yüzden de haroşa örüyorum. Düz yüze dönüp bu şekilde devam ediyoruz. Diğer yönle aynı sıra olana kadar örüp daha sonra ilmeklerimizi kapatacağız. Sol yöndeki askımızı da tamamladım arkadaşlar. Haroşa çizgilerle ölçü vermiştim. Bir de mezurayla ölçü vermek istiyorum. 4 çizgi haroşadan sonra tutup ölçtüğümde kendi halinde örgü herhangi bir şekilde düzeltme ya da çekiştirmiyorum. 15 santim uzunluğunda askılarımızı tamamladık. Her ikisi de aynı uzunlukta 15 santim. Şimdi bu askılarımıza düğmeleri dikeceğiz birer tane. Bu kısımdaki haroşa çizginin üzerine hemen dikeceğim düğmeyi. Ön kısımdaki ilik yerlerimizi yerleştireceğim. Yan dikişlerini tamamlayacağım. Daha sonra çiçeklerle süsleyeceğiz jilemizi. Çiçeklerin tarifiyle devam edeceğim. Dikişi de çekmeme gerek yok arkadaşlar. Normal örgü dikişiyle istediğiniz gibi büyük iğnelerle ters yüzden dikebilirsiniz. Jilemizi tamamladım arkadaşlar. İnci birer tane düğme diktim. Diğer gösterdiğim renkli pembe inci düğmelerden vazgeçtim. Beyaz için tercihimi kullandım. Yan dikişlerini de yaptım jilemin. Kalan ipimde ikinci olan tüm olan yumaktan açtığımız kalan ipimiz bu kadar. Eğer 300 metreyi geçen 315-330 metre olan ipler var. Eğer o iplerden bir tane yumağınız varsa jile için yeterli olacaktır. Yarım yumakla başladığım için tam şu kadar ip gitti diyemiyorum ama tahminim bir yumak yeterli bu jile için. Ölçülerini de vereceğim. Şimdi etek kısmından başlıyoruz ölçüsü için. Bu şekilde düzeltip ölçtüğümde etek kısmındaki genişliği 32 santim. Kol altından beden kısmının uzunluğu 26 santim.
Tam beden uzunluğu da tutuyoruz bu şekilde ve askısından ölçtüğümüzde 42 santim arkadaşlar. Tam olarak uzunluğu. Bu ölçüyle 42 santim 1-1,5 yaş çocuklara, kız çocuklarına olacak, rahatlıkla olacak bir jile oldu. Jilemizi şimdi bu şekilde katlıyoruz. Çiçeklerimizi yapacağız. Çiçeklerimiz için 2 renk kullanacağım ben. İplerimin markası Himalaya Mercan Sport. Diğer örgülerimden kalan ipler. Yeşil renkle tarif edeceğim çiçeğimizi de. Beyaz örgüyü bu şekilde getireceğim ki daha net bir çekim olsun. Daha güzel anlatabileyim. Başlıyoruz şimdi. Tığımda 2 numara 1,75 milim arkadaşlar. Çok da kalın bir tığ değil. Biraz sıkı bir çiçek yapacağız. Çünkü ilk zincir için, ilk ilmek için bir tane bu şekilde zincir oluşturup sıkılıyorum. Daha sonra çiçeğimiz için bir yuvarlak yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincirden sonra ilk zincire tığımı takıyorum. Bir tane sık iğne ile tutturuyorum. Yaptığımız bu yuvarlak halkanın içerisine 12 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12.'si. 12 sık iğneden sonra ilk sık iğnenin zincirine tığımı takıyorum. Bir tane ilmek alıyorum. Aldığım ilmeği tığımdaki diğer ilmeğin içinden kaydıracağım. Bir zincir çekiyorum. 2 ve 3. zincir. 3 zincirden sonra tığımın üzerine ipimi alıyorum. Aynı zincire bir tane trabzan yapacağım. 3 de çıkacağım. 1, 2, 3. Tekrar tığımın üzerine ipimi alıyorum. Diğer zincire bir trabzan daha yapıyorum. Zincirimiz devamında 2 tane trabzan. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İkinci trabzanın olduğu zincire inip bir sık iğne ile tutturuyorum. İlk yaprağımız. Diğer sık iğneye geçiyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Diğer zincire devamında 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. Ve bir tane trabzan yapıyorum. 3 de çıkarak diğer zincire bir trabzan daha yapıyorum. 2 trabzan oldu. 1, 2, 3 zincir çekip aynı zincire bir tane sık iğne ile tutturuyorum. İkinci yaprağımız da bu şekilde. Diğer zincire bir sık iğne ile geçiyorum. Devamında 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar tığımın üzerine ipimi alıyorum. 3 de çıkarak bir trabzan yaptım. Devamındaki zincire bir trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı zincire sık iğne ile tutturuyorum. Diğer zincire bir sık iğne yapıyorum. Yeniden 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı zincire bir trabzan, 3 de çıkarak tekrar diğer zincire
bir trabzan, 1 2 3 zincir çekip aynı zinciri sık iğne ile tutturuyoruz. Diğer zincire bir sık iğne ile geçiyorum. 1 2 3 zincir, tığımın üzerine ipimi alıp yine üçlü trabzanımı yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine ipimi aldım. İkinci zincire yeniden 3 de çıkarak bir trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çekip aynı zincire tutturdum. Daha sonra diğer sık iğneye geçip yaptım. Aynı zincire 1 2 3 zincir çektim. 1 2 3 de çıkarak bir trabzan, diğer zincire 1 2. Çiçekler için bu şekilde tutup ilk ilmeğimi oluşturuyorum. Biraz sıkılayıp yerleştiriyorum. Devamında 6 zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 zincir. 6 zincirden sonra ilk zincire dönüyorum. Tığımı takıyorum. Bir tane sık iğne ile bu şekilde bir tane yuvarlak yapıyorum. Bu yuvarlağımıza 12 tane, halkamıza 12 tane sık iğne yapacağız. Başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12.'si. 12. sık iğneden sonra ilk sık iğneye tığımı takıyorum. Bir tane ilmek alıyorum. Son tığımdaki ilmeğin içinden kaydırıyorum. Halkamızı tamamlamış olduk. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. 3 zincirden sonra tığımın üzerine ipimi alıyorum. Aynı sık iğne zincirine bir tane 3 de çıkarak trabzan yapıyorum. Daha sonra tığımın üzerine ipimi alıyorum. Diğer ilmeğe bir trabzan daha yapıyorum. Yine 3 de çıktım. Devamında 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı ilmeğe, trabzan olan ilmeğe bir tane sık iğne ile tutturuyorum. Diğer ilmeğe atlıyorum bir sık iğne ile. 1 2 3 zincir çekiyorum. Devamında tığımın üzerine ipimi alıyorum. Tekrar 1 2 3 de çıkarak bir trabzan yapıyorum. Yine tığımın üzerine ipimi aldım. Diğer ilmeğe üçlü trabzan. Devamında 3 zincir, aynı ilmeğe sık iğne ile tutturacağız. İki yaprağını yaptık çiçeğimizin. 3. yaprak için diğer ilmeğe bir sık iğne yaptık. Biraz sıkı örünce tığım bazen takılıyor. Sık iğnemi yaptım. Devamında 1 2 3 zincir. Yine tığımın üzerine ipimi alıp 1 2 3 de çıkarak bir trabzan, diğer ilmeğe 1 2 3 de çıkarak bir trabzan daha. Devamında 3 zincir ve aynı ilmeğe sık iğne ile inip tutturduk. Diğer ilmeğe bir sık iğne ile geçtim. 1 2 3 zincir çekip aynı ilmeğe bir trabzan. Diğer ilmeğe bir trabzan daha. 1 2 3 zincirle
aynı ilmeğe inip sık iğne ile tutturuyorum. Daha sonra diğer ilmeğe bir sık iğne ile geçiyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı ilmeğe 3 de çıkarak trabzan, diğer ilmeğe yine 3 de çıkarak bir trabzan, devamında 3 zincir. Tüm işlemler aynı çiçeğimizin yapraklarında. 5. yaprağı tamamladık. Diğer ilmeğe bir sık iğne ile geçtim. 1 2 3 zincir çektim. 1 2 3 de çıkarak bir trabzan, daha sonra yine bir trabzan daha, 1 2 3 zincir çekerek aynı ilmeğe tutturdum. Daha sonra ipimizi çiçeğimizin ters yönünde bu şekilde tutturacağız gizlemek için. Çiçeğimizi yaptık arkadaşlar. Yeşil ipi kesiyorum. Şimdi bir tane büyük dikiş iğnesiyle çiçeğimizin iç kısmına bu şekilde beyaz ipimizle süsler yapacağız. Ters yüzden ipimi, beyaz ipimi bu şekilde tutturuyorum. Bir kez daha tutturacağım. Düğüm yapmayacağım. İpimi tutturduktan sonra halka kısmından iğnemi çıkıyorum. Daha sonra yaprakların arasına bu ipimi yerleştiriyorum bu şekilde. Yapacağımız işlem bu arkadaşlar. İşimiz bitince yine ipimizi bu kısma tutturuyoruz iğnemizle. Daha sonra diğer kısmıyla düğüm atacağım. Fazla olan ipleri keseceğim, temizleyeceğim. Daha sonra jilemize dikmeye başlayacağız. Diktikten sonra arkadaşlar, yerleştirdikten sonra kaç tane çiçek kullandığımı dikişten sonra söyleyeceğim. Dikmek için de çiçeklerin bu iç kısmına dikerken birer tane küçük ince ekleyeceğim. Evinizde ne varsa onu ekleyebilirsiniz. Eğer inciniz yoksa sarı renkle veya beyaz renkle bu şekilde küçük bir bu kısma çiçeğin ortasına tuttuktan sonra ipinize bu şekilde dolayarak küçük bir yuvarlak tohum işi gibi bu şekilde yapıp doldurabilirsiniz. 5-6 kez iğneye dolayıp bu şekilde yaptığınızda da aynı şekilde olacaktır, ama ben inci dikeceğim arkadaşlar.
çiçeklerimi dikip devam ediyorum. Çiçeklerimi dikip yerleştirdim arkadaşlar. Dikilişini Instagram sayfama atacağım. Küçük bir sessiz müzikli küçük bir parça halinde. Oldukça kolay zaten dikilmesi. İncileri ekledikten sonra iç kısımdan tutturduktan sonra kenarlarından da bu şekilde tutturarak diktim. Toplamda çiçeklerimiz 1, 2, 3, 4, 5 tane yeşil çiçek kullandım. 1, 2, 3, 4, 5 tane de yavru ağzı çiçek kullandım. Tarifimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Çiçeklerin bir kısmı ön yüzde bu şekilde, diğerleri arka yüzde. Modelin tasarımcısı olan Safiş'in Örgüleri isimli sayfanın sahibi hanım da bu şekilde dikmiş. Birebir yaptığı örgüye sadık kalmaya çalıştım. Birazcık büyüttüm sadece. Videonun başında da söyleyeceğim. Tasarım kendisine ait. Benimle paylaşıp size anlatmama izin verdiği için şimdi de teşekkür ediyorum. Örecek arkadaşlara kolay gelsin diyorum.